Şu an size bulunduğunuz yerden bağımsız olarak saat kaç diye sorsam bunun tek ve doğru bir cevabı olmazdı. Çünkü dünyanın her köşesi kendine ait bir zaman dilimine sahip. Örneğin şu an İstanbul'da insanlar yorgun bir günün ardından uykuya dalarken Avustralya'nın Sydney şehrinde sabahın 5'i ve insanlar güne başlamak için yataktan kalkıyor. Aynı anda Kanada'nın Toronto kentinde ise öğleden sonra 3 ve mesailerinin son saatlerini geçiriyorlar. Peki bu devasa zaman farkı nereden geliyor? Ve kim bu küresel saat sisteminin böyle işlemesi gerektiğine karar verdi? Bu sorunun cevabını bulmak için sizi zamanda geriye 19. yüzyıla götürmek istiyorum. O dönemde hayat daha yereldi. İnsanlar seyahatlerini daha kısa mesafelerde yapıyor, zamanı ise her şehrin kendi merkezindeki saat kulelerine bakarak ayarlıyorlardı. Bu kuleler güneşin en tepede olduğu anı yerel saate 12.00 olarak kabul ederdi. Sonuç olarak sadece 50 kilometre arayla bile saatler arasında 5 hatta 10 dakikalık farklar oluşabiliyordu. O zamanlar bu kimseyi rahatsız etmiyordu. Ama sonra her şey değişti. Trenler yaygınlaştı, telgraf icat edildi ve yerleşim yerleri arasındaki ticaret hızlandı. İşte o zaman bu küçük farklar dev bir kaosa dönüştü. Tren saatlerini düşünün. Saat 12.10'da A istasyonundan kalkan bir tren 30 dakika sonra B istasyonuna varmalı diye düşünebiliriz. Ancak B istasyonunun yerel saati farklı olduğu için makinistin saati ile varış noktasındaki saat asla uyuşmuyordu. Bu durum hem yolcular hem de nakliye şirketleri için büyük bir karmaşaya neden oluyordu. Bu karmaşayı çözmek ve küresel ticareti mümkün kılmak amacıyla 1884 yılında Washington DC'de Uluslararası Meridyen Konferansı toplandı. Toplam 25 ülkeden 41 delegenin katıldığı bu konferansta iki kritik karar alındı. 0 derece olan bir başlangıç noktası ve 24 saat dilimleri. Tüm dünyanın zaman hesaplaması için sıfır noktası olarak İngiltere'deki Greenwich gözlemevinden geçen boylamın belirlenmesine karar verildi. İşte burası şu anda bildiğimiz GMT ve modern referansımız olan Coordinated Universal Time (UTC'nin temelidir. Herkesin saati bu sıfır noktasına göre ya ileride ya da geridedir. Dünyanın 24 saatte kendi etrafında döndüğü gerçeğinden yola çıkılarak dünyayı her biri 15 derece genişliğinde 24 ana saat dilimine bölündü. GMT'den doğuya doğru ilerledikçe her 15 derecelik dilimde saatinizi 1 saat ileri alırsınız. Çünkü güneş bu bölgelerde daha erken doğar. GMT'den batıya doğru ilerlediğinizde ise saatinizi 1 saat geri alırsınız. Çünkü güneş bu bölgelerde daha geç batar. Bu sistem sayesinde dünyanın neresinde olursak olalım güneşin en tepede olduğu anı yani öğle vaktini yerel saatle yaklaşık 12.00 olarak yaşıyoruz. Bu mantıkla az önce verdiğimiz örneklere geri dönelim. İstanbul GMT'den artı 3 saat ileridedir. Sydney çok daha doğuda olduğu için GMT artı 10'dur. Ve Toronto ise batıda olduğu için GMT eksi 4'tür. Saat dilimleri tamam ama burada çözülmeyen bir sorun var. Eğer sürekli doğuya giderek saatleri alsaydık, dünyanın etrafını dolaşan bir kişi sonunda takvimde tam bir gün ileri gitmiş olurdu ve bu da küresel ticarette büyük bir kafa karışıklığı yaratırdı. Bu sorunu çözmek için GMT'nin tam zıttında yaklaşık 180 derece boylamın üzerinde çoğunlukla Pasifik Okyanusu'ndan geçen hayali bir çizgi belirlendi. Uluslararası tarih çizgisi. Bu çizgiyi geçtiğinizde saatiniz değil tarihiniz değişiyor. Doğuya, Amerika tarafına geçerseniz bir gün geri gidersiniz. Batıya, Asya, Avustralya tarafına geçerseniz bir gün ileri atlamış olursunuz. Az önce dünyayı 24 adet her biri 15 derecelik düz dilimlere böldüğümüzü söyledik. Ancak haritaya baktığınızda bu çizgilerin cetvelle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını, aksine zikzaklar çizdiğini görürsünüz. Peki neden? Çünkü zaman dilimleri sadece coğrafi bir kavram değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve sosyal bir karardır. Bir ülkenin veya bölgenin kendi içinde saat karmaşası yaşamaması için coğrafi çizgiler görmezden gelinerek siyasi sınırlara uyum sağlanır. Bu durum dünyada bazı şaşırtıcı ve hatta absürt örneklere yol açmıştır. Örneğin Çin. Bu arada Çin'in durumuna bakmadan önce eğer bu tür teknik ve bilgilendirici içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Sizin desteğinizle bu kanal büyümeye devam edecektir. Evet Çin, batıdan doğuya yaklaşık 5 farklı coğrafi saat dilimini kapsaması gerekirken 1949'dan beri ulusal birlik ve kolay yönetim sağlamak amacıyla tüm ülke genelinde tek bir saat dilimi yani Pekin saati kullanılır. Çin'in en batısındaki bir bölgede yerel saat hala Pekin saatidir. Bu yaz aylarında güneşin gece yarısına yakın batması demektir.
Bu bölgelerdeki insanlar günlük hayatlarını fiilen Pekin'e göre 2-3 saat daha geç başlatır. Sabah 10.00'da işe başlayan birinin aslında güneşin konumuna göre saat 8'de başlaması gibidir. Başka bir örnek ise Amerika. Amerika anakarası 4 ana saat dilimi kullanır. Doğu, Merkez, Dağ ve Pasifik. Ancak Alaska ve Hawaii gibi deniz aşırı toprakları ile birlikte toplam 11 farklı saat dilimine sahiptir. Bu ulusal birlik yerine yerel verimlilik ve coğrafi gerçeğe uyumu ön plana çıkaran bir yaklaşımdır. Saat dilimlerinin belirlenmesinden bir süre sonra dünyada yeni bir fikir ortaya çıktı. Yaz aylarında gün ışığını daha verimli kullanamaz mıyız? İşte yaz saati uygulaması bu fikirden doğdu. Temel amaç özellikle yaz mevsiminde günün erken saatlerinde harcanan ve çoğumuzun uykuda olduğu zamanı akşam saatlerine taşımaktır. İlkbaharda saati 1 saat ileri alarak akşamları 1 saat daha fazla gün ışığı kazanılır. Bu uygulama geçmişte enerji tasarrufu, ekonomiyi canlandırma ve trafik kazalarını azaltma gibi faydalar sağlamıştır. Dünyadaki birçok ülke, özellikle ekvatordan uzak olanlar hala bu saat değişimini yılda 2 kez yapmaktadır. Türkiye 2016 tarihinde alınan karar ile yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmiştir. Ülke yıl boyunca sabit olarak UTC+3 saat diliminde kalmaktadır. Bu kalıcı saat diliminin teknik adı Türkiye zamanıdır. TRT veya yaz saati uygulamasının eş değeri olan EEST'dir. Ancak Türkiye'nin resmi politikası sabit UTC+3'tür. Avrupa'daki birçok ülke yaz saati uygulamasını sürdürdüğü için Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı kış aylarında 1 saatten 2 saate veya İngiltere ile 3 saate çıkmaktadır. Tarihsel ve coğrafi zaman dilimi maceramızı tamamladığımıza göre gelelim bu sistemin günümüz teknolojisinde nasıl çalıştığına. Bir yazılımcı veya bir sistem yöneticisi için saat kaç sorusu dünyanın neresinde olursanız olun tek bir cevaba sahiptir. UTC. Daha önce bahsettiğimiz GMT, güneşin hareketine dayalı coğrafi bir kavramdır. Ancak teknolojide kullandığımız standart UTC'dir. UTC, atom saatlerinin inanılmaz hassasiyetine dayanır ve GMT'nin yerini almıştır. Çünkü bilgisayar sistemleri güneşe bağlı yavaşlamalardan veya hızlanmalardan etkilenmeyen mutlak ve sabit bir referansa ihtiyaç duyar. Peki bir sunucuya Türkiye'den gelen bir mesajı, Avustralya'dan gelen bir e-postayı veya Kanada'dan gelen bir banka işlemini nasıl kaydederiz? Cevap Unix Timestamp. Bunun adı Epoch Time veya POSIX Time olarak da bilinir. Bu sayı 1 Ocak 1970 Perşembe günü saat 00 UTC'den bu yana geçen saniye sayısından ibarettir. Bu sayının güzelliği tamamen zaman diliminden bağımsız olmasıdır. Sistem o olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bu tek sayı üzerinden kaydeder ve tüm dünyadaki herkes için aynı timestamp değerine sahiptir. Sunucu değişik şehirlerden gelen verileri timestamp olarak UTC'de saklar. Peki o zaman siz mesajlara baktığınızda o mesajın 3 dakika önce veya bugün 18.45 olduğunu nasıl görüyorsunuz? İşte bu noktada devreye kullanıcının cihazı girer. Telefonunuz veya bilgisayarınız bu UTC tabanlı timestamp değerini alır ve sizin yerel ayarlarınıza, yani sizin yerel saat diliminize göre anında çevirir. Bu durumda Japonya Osaka'dan bağlanan biri sistemde saklı olan UTC değerine 9 saat ekleyerek gösterilir. Aynı şekilde Şili, Santiago'dan bağlanan kişi -3 saat ve Pekin'den bağlanan ise +8 saat eklenerek gösterilir. Artık zamanı tek bir sayı olarak saklayabildiğimizi biliyoruz. Ancak bu sayıyı insanlar veya farklı sistemler arasında anlaşılır bir metin formatında iletmemiz gerektiğinde ne yapıyoruz? Sunucular, API'lar ve modern web uygulamaları zamanı birbirine gönderirken rastgele formatlar kullanmaz. Çünkü eğer bir sunucu zamanı 12.03.2025 diye gönderirse bunun 12 Mart mı yoksa 3 Aralık mı olduğunu bilmesi mümkün değildir. Burada kesinlikle tek bir standart kural vardır. O da ISO 8601. Bu standart yalnızca yıl, ay ve gün gibi kaba bir zamanı değil, aynı zamanda milisaniye, mikrosaniye ve hatta teorik olarak çok daha küçük birimleri dahi hassasiyetle hesaplayabilme yeteneği sunar. ISO 8601 zamanı şu formatta temsil eder: yıl, ay, gün, T harfi, saat, dakika, saniye. Bu standardın en güçlü yönlerinden biri zamanın kesirli saniyelerle temsil edilmesidir. Örneğin milisaniye hassasiyetini göstermek için saniyeden sonra bir nokta ve ardından kesirli kısım eklenir. Yazılım sistemleri için bu mikrosaniye ve nanosaniye gibi hassasiyetlerde ölçüm yapabileceğimiz anlamına gelir. Sondaki Z harfi Zulu Time anlamına gelir ve bu zamanın yani UTC olduğunu belirtir. Yani zaman dilimi farkını hesaplamanıza gerek yoktur.
Bazen sunucular zamanı UTC değil de yerel zaman dilimi bilgisiyle birlikte göndermek isteyebilir. Bu durumda Z yerine offset değeri kullanılır. Ayrıca kullanılan iki farklı zaman gösterme formatından da bahsetmek istiyorum. Hangi coğrafi bölgede olduğunuza göre iki ana format kullanılır. 24 saatlik format, Türkiye, Avrupa ve çoğu Asya ülkesinin tercih ettiği karmaşa yaratmayan formattır. Örneğin 15:30. AM/PM formatı ise Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde kullanılır ve öğleden önce AM veya öğleden sonra PM ayrımını gerektirir. İşte tüm bu standartlara rağmen bir yazılımcı olarak tarih ve saat değerleriyle çalışmak her zaman zor ve hataya açık olmuştur. Çünkü manuel olarak zaman dilimi offsetlerini hesaplamak, yaz saati uygulaması geçişlerini takip etmek, farklı dillerdeki veya rastgele formatlardaki tarihleri doğru bir şekilde ayrıştırmak tam bir kabustur. İşte bu yüzden modern yazılım geliştirmede kütüphaneler devreye girer ve hataya açık kuralları arka planda halleder. Sizin tek yapmanız gereken bana şu ISO 8601 formatındaki zamanı kullanıcının yerel saat dilimine göre şu şekilde göster demektir ve gerisini o halleder. Zaman yolculuğumuzun sonuna geldik. Artık saatlere baktığınızda gördüğünüz sayının arkasındaki 140 yıllık küresel koordinasyon çabasını ve karmaşık teknolojik altyapıyı biliyorsunuz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma üye olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.